Sevgili Koç burcu, hoş geldin. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım kariyer hayatında, aşk hayatında, hayatının genelinde senin için hangi enerjiler akacak sevgili Koç burcu? Güneş, yükselen, ay ve sterlin bütün koçlar dinleyebilir. Yeni gelenler için hatırlatma yapıyorum. Sesim biraz farklı olabilir çünkü üşüttüm ve acıcık hastayım arkadaşlar. Bakalım son kez kartlarımızı karıştırıyoruz. Kariyer hayatında, aşk hayatında Koç burcunu neler bekliyor diyorum. Şimdi öncelikle çok stratejik hareket etmen gereken bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim. Bakalım tam olarak nedir diyelim. Zaten bu aralar zihnin çok aktif olabilir. 26 veya 27 Ağustos tarihinde yayınlanacak bu video. 2026 yılında dinlediğin andan itibaren geçerli. Özellikle dinlediğin andan itibaren önümüzdeki 5 gün içerisinde zihinsel olarak fazlasıyla meşgul olabileceğini gösteriyor sevgili Koç burcu. Fakat burası sende bir yaratım oluşturacak. Nasıl? Düşünüyorum. Yani bu işin içinden nasıl çıkabilirim? Ne yapabilirim? Neyi nasıl halledebilirim deme noktasından gerçekten büyük bir berraklığa ulaşabileceğin ve kendi gücünü fark edebileceğin, güzel gelişmeler ile karşılaşabileceğin bir süreç olabilir diyor. Ama ne dedim en başta? Stratejik hareket etmen çok önemli olacak senin için. Peki bakalım karıştıralım, devam edelim. Ya çok güzel gidiyoruz şu an. Bakalım. Kupası. Şimdi önümüzdeki 8-10 güne niyet aldım arkadaşlar. Bakalım. Yani bak ne dedim? Çok stratejik hareket etmen gerekiyor sevgili Koç burcu. Ve bunu yaptığında zaten bir şeyler inanılmaz derecede yıkılacak ve son bulacak. Çünkü artık bir şeylerin zamanı gelmiş senin için. Çok ani ve şok edici gelişmeler olabilir diyor. Şimdi Kova, Terazi, İkizler, Terazi burcu çok baskın. Bu kişilerden sana gelecek olan bir takım haberler var. Şimdi bak, zihinsel olarak bir yorgunluk aldım. Bu dönem birazcık uyku düzenine dikkat etmen. Bedensel olarak o bedeninin tepki vermesi, hassasiyetlerin, bunları da birazcık gözden geçirmen çok önemli. Hafif bir kaygı olabilir. Günlük hayatında o yaşadığın tempo, zihinsel olarak yorgunluk, birazcık böyle hani sende fazladan bir hassasiyet oluşturabilir. Bu nedenle dinlenmeye çok ihtiyacın olabilir sevgili Koç burcu ve bir şeyleri çok fazla gözlemlediğin süreçlerden de geçiyorsun. Yeteri kadar kendini dinlemiyor olabilirsin. Kendini gereğinden fazla yoruyor olabilirsin. Bazılarınız için gözlerle ilgili arkadaşlar ya da ağrılarla ilgili yine baş bölgesinde ağrılar oluşabilir. Hani bu durumda ufacık bir tepki de olsa mutlaka bir doktora gözükmende fayda var. Bir danışmanda fayda var. Şimdi bunun dışında sağlık olsun, kariyer olsun bir şeyleri toparlayabileceğin süreçten bahsediyor. Fakat burada bir takım çatışmalı durumlar var. Ama çatışmalı durumlar dışarıdan ziyade daha çok senin kendi içinde verdiğin durumlardan kaynaklı. Geçtiğimiz 5 gün ve 5 hafta içerisinde özellikle başarınla ilgili ve para konularıyla ilgili kaygını arttıran durumlar olmuş olabilir. Diğer taraftan da seni hani böyle o kadar böyle sıkıntılı bir durum var ki hani biri gelsin beni kurtarsın diyorsun ya. İşte oradan seni çıkartabilecek bir fırsatın açığa çıkabileceğini söylüyor. Özellikle kariyerinle ilgili o ilgilendiğin alanlar ya da profesyonel olduğun alanlar, endişe, çevre baskısı, insanların davranışları, işte sen bir şey yapmak istiyorsun, birileri seni eleştiriyor olabilir. Bazı insanlar sana karşı samimi gözüküyordur ama samimi olmayabilir. Alt tarafta çok başka bir şey yatıyor olabilir. Senin kontrolün dışında gelişen olaylar olabilir. Bak, olabilir derken hem şu anın enerjisi hem de zaten geçtiğimiz 5 gün 5 haftadır bunlarla çok fazla mücadele eden koçların enerjisi de aktı buraya arkadaşlar. Ve iş ortamındaki bir takım gerilimli durumlardan bahsediyor. Yani hakkında yapılan bir konuşma, yanlış anlaşılma, dedikodu ya da seni dışarıdan etkileyebilecek olumsuz bir durumu zihninde o kadar çok böyle meşgul etmişsin ki aslında normalde çok fazla takmaman gereken bir durumken çok fazla zihnini meşgul eden bir durum haline gelmiş.
Yanlış anlaşılma, dedikodu, kötü söylem, seni aşağıya çeken etkiler. Bu noktada bir anda bazılarınız terk etme kararı alabilirsiniz. Yani ben buradan gitmeliyim. Artık burası beni tatmin etmiyor. Burası beni mutlu etmiyor. Kaçmak isteyenleriniz de var. Eğer iş yerinde ve bulunduğu ortamda mobbinge uğrayanlar varsa, sürekli baskı halinde durumları yönetmeye çalışanlar varsa arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki 8-10 güne niyet aldım ama Eylül ayının 16'sına kadar olan süre içerisinde diyor ki sana hizmet etmeyen her şey bitecek ve bittiği gibi hemen arkasından önemli bir fırsat gelecek diyor. Ve bu fırsatlar güçlü kişilerden gelebilir. Kova terazi, ikizler terazi burcu baskın ve aslan yay burçlarından özellikle sana gelecek olan çok güçlü destekler var. Burçlar önemli değil, bu burçların özelliğini taşıyor olabilir. Ve diyor ki kariyer alanında çok dikkat çekmeye başlayacaksın. Maddi olarak da manevi olarak da profesyonel destekler alabileceğin gibi profesyonel bir noktaya ulaşmak da var. Bir kişi değil, ben 2 kişi birden gördüm arkadaşlar ve sonrasında arkadan gelecek olan topluluklar gördüm. Yani sen burada kariyerde bir şey inşa ediyorsun, bir şeyleri toparlıyorsun, birileri sana bir şey sunuyor. Terfi, ödül, yükseliş olabilir, kariyerinle ilgili yeni bir başlangıç olabilir. Bazılarınızın yurt dışı ile ilgili işleri olabilir, online işleri olabilir. Şimdi destek geliyor. Ardından o destek doğrultusunda elde edeceğin başarıdan kaynaklı olarak mesajlar da geliyor. İşte helal olsun, böyle yaptın, şöyle yaptın gibi. Fakat önümüzdeki 5 gün birazcık daha dikkatli olman gerekiyor. Çünkü çıkman gereken bir durum var. Toparlaman gereken bir durum var. Yani burada gerçekleştirmen gereken bir proje varsa buna yatırımcı bulabilirsin, bir sponsor bulabilirsin, seni destekleyebilecek birilerini bulabilirsin. Birileri sana iş fırsatı sunabilir. Çok güzel destekler alabilirsin sevgili Koç burcu. Yani doğrudan senin karşına bir anda bir teklifin gelmesi, bir başarı elde etmek, yükselmek. Sahneyle ilgili işler yapanlar varsa teklif alabilirsiniz mesela. Yani bir programa davet edilebilirsin, bilinirsin. Hasta olduğum için zor konuşuyorum. Sahneye çıkabilirsin. Hani bir şey oluyor, bir başarı elde ediyorsun. Sonrasında ardından tebrik mesajları geliyor ve dünyaya açılma ile ilgili enerjiler geliyor gibi. Yurt dışı ile ilgili halletmen gereken konular varsa bunları halledebilirsin. Yeni bir proje olabilir. Bir kişiden, hatta birkaç kişiden gelecek olan teklif olabilir. Uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir fikri artık hayata geçirebileceğini söylüyor ve bu noktada maddi olarak da manevi olarak da desteklerin gelebileceğini söylüyor. Özellikle kendi yeteneklerinden para kazanmak. Koç burcu. Çok güçlü bir potansiyel var. Kendi fikirlerini uzmanlaştırmak, bunları açığa dökmek, yaratıcılığını kullanmak, aynı şekilde güzel, yani etkinliklere katılmak, toplantılara katılmak. Devam edelim bakalım. Ya buradaki asıl konu ne biliyor musunuz? Bakın, bazınız için de şöyle bir durum var. Geçmişte iş yaptığınız kişiler bu dönem hayatınıza gelebilir ve tekrar sizinle iş yapmak isteyebilir. Ayrıca burada çok küçük bilgi olarak veriyorum. Çocukları olanlar ve evcil hayvanları olanlar varsa bu 8-10 günlük süre içerisinde onlarla ekstra bir uğraşmanız gerekebilir ve onlarla ilgili halletmeniz gereken bir takım durumlar varsa bunları halledebilirsiniz. İş ve kariyeri yorumluyorum ya. Diyor ki geçmişte iş yaptığın kişiler, dediğim gibi, tekrar gelebilir ve şöyle bir durum var. Geçmişten birileri de sana referans olacak gibi sanki. Toplantılar, görüşmeler, etkinlikler, organizasyonlar, iş bağlantıları, profesyonel görüşmeler gerçekten konumunda, mevkiinde yüksek kişilerden de destek alabileceğini gösteriyor. Her şeyden önce sen kendinle gurur duyacaksın sanki. Ya ben de olandan çok daha fazlası varmış dediğim bir durum var. Ve burada bir şeyler değişiyor. Sistem değişiyor ve bu değişim başta birazcık acıymış gibi gözükse de diyor ki artık zamanı geldi. Burada gitmeyen bir şeyler var. Burası yıkılacak ve biz sen asıl tamamlanmaya gideceksin gibi bir enerji var arkadaşlar. Ne olursa olsun kendine güvenmen çok önemli. Kendinden emin olman çok önemli ve eleştirilerden uzak dur diyor. Ne olursa olsun başkalarını yargılama, başkalarına tükaka yapma. Eleştiriden uzak dur. Her şeyden önce kendine karşı haksızlık yapma. Kendini eleştirme. Bu da sana kaybettirir. Kendine güven. Yeteneklerinden güven. Bazılarınızda şöyle bir durum aldım. Bakın, uzun süredir işsizlik yaşayanlar ya da hayatıyla ilgili sıkıntıları olanlar, işiyle ilgili sıkıntılı olanlar. Sanki burada büyük bir fırsat çıkacak ve bazılarınız şunu söyleyebilir. Ya ben orada yapabilir miyim?
Bak işte orada böyle insanlar var. İşte ben birazcık alttayım gibi diyenleriniz varsa hiç böyle durum gözüktüğü gibi olmayabilir. Yani aslında gözünde şöyle özetleyeyim. Gözünde büyüttüğün şeyleri zaten her türlü üstesinden gelebileceğini söylüyor sevgili Koç burcu. Ve orası senin için ne kadar çok daha kolay bir hale gelebilir. Ve diyor ki yeteneklerin çok daha görünür olmaya başlayacak. Analiz yeteneğin çok artacak, analitik tarafın çok artacak, problem çözme tarafın çok artacak, iletişimde çok yüksek noktada olacaksın. Yaratıcılığın yüksek olacak. İnsanlarla bağlantı kurma, iletişim noktasında çok başarılı olacaksın. Güçlü bir sürece doğru geçiş yaptığını gösteriyor. Hatta başkalarının gözünden kaçan ayrıntıları bile çok rahatlıkla fark edebilirsin diyor sevgili Koç burcu. Ve mevcut bir sistemin dışına çıkmak da olabilir. Hani burada illa zamanı dolan bir şeyler yıkılacak değil. Hani sen bir şey yapıyorsun. Hani şöyle düşün, hatta bazılarınız böyle yıllardır alışılagelmiş bir düzeni, bir sistemi yıkacak gibi de olabilirsiniz. Herkes kendi durumuna göre alsın arkadaşlar. Bunu hayatınızın, ben yıllardır söylüyorum biliyorsunuz. Her yapılan yorumu herkes kendi hayatına göre, ya en basiti yıllardır evinde aynı koltuk takımını kullanıyorsundur. Ya da aynı yerdedir. Dersin ki artık ben bunun yerini bir değiştireyim. Ve o küçük gibi gözüken etki senin hayatına çok büyük etki taşıyabilir. Çalışma hayatın varsa sanki böyle bir şeyleri kıracaksın gibi. Bir düzen değişimi var yani burada. Ve diyor ki artık o danışılan kişi haline gelecek. Yani onun fikirlerine önem verilecek. Eğitim, iletişim, sanatla ilgili konular, yaratıcılıkla ilgili konular, online işler, dijital işler, bir konuyla ilgili uzmanlığını göstermeyle ilgili çok güzel enerjiler var. Bir taraftan içten içe sorguladığım bir durum da var. Bakalım devam edelim, nedir diyelim. Kendi alanını, kendi yerini koruman gerektiğini çok söylüyor sevgili Koç burcu. Para altılısı. Arkadaşlar parayla ilgili çok önemli fırsat olabilir. Özellikle Kupa beşlisi. Bakın para bekleyenleriniz varsa hak ettiğiniz bir para, bakın bekleyen diyorum. Hani ekstradan çıkacak bir şey söylemiyorum. Bekleyenleriniz varsa gelebilir ama özellikle bu önümüzdeki 6 gün ve 7 gün boyunca para ile ilgili pek çok konuya dikkat etmen gerektiğini söylüyor. Bak büyük bir para gelebilir ama geldiği gibi de bir anda kaybedebilirsin gibi. Ve paradan dolayı önümüzdeki 5 gün bir takım çarpışmalar, bir takım mücadeleler, bir takım gerilimli durumlar olunabilir. Bu noktada sakin kalmak, olayları mantıklı bir şekilde yürütmek çok önemli. Çünkü burada bir durum var. Yani diyorsun ki keşke yapmasaydım. Keşke o kişiye güvenmeseydim. Keşke o işi kabul etmeseydim. Keşke daha farklı davransaydım. Keşke. Yani burada pişmanlık yaşayabileceğim bir durum olabilir diyor. O yüzden dengeli hareket etmek ya da keşke o sözü söylemeseydim. Ama bu durum daha çok para ve kariyer konularını ilgilendiriyor. Ve ayrıyeten bak geçmişten gelen konular da var. Yani geçmişte yaşadığın bir takım pişmanlıklar da var. Bunları da sanki şu an çok üzerinde taşıyorsun gibi. Ve geçmişteki o kariyerinde verdiğin emeklerin sonuçlarını da almaya başlayabileceğin gibi bir taraftan da ayıklanmanın olabileceği bir durum var. Ki pişmanlık enerjisinde öncelikle tamamıyla dikkatli ol. Fevri hareket etme. Özellikle maddi konularla ilgili işte ani yani bu para transferlerine dikkat et. İşte parayla ilgili yapman gereken pek çok konu. İşte biri sana der ki mesela bak ateş grubundan biri. Der ki şöyle bir iş var işte şunu yapalım ya da bana şu kadar para ver der, borç ver der. Pişman olursun. Özellikle işte biri senden para istiyorsa ve bu kişi güvenmediğin biri ise sakın bunu yapma. Parayla ilgili her türlü konuya dikkat et dedim. Dikkat ettiğin sürece bir problem yok gibi. Ve şunu söylüyor. Pişmanlıkları bırak. Dün ne yaşadıysan yaşadın. Geçmişte yaşadığın şeyler olumlu veya olumsuz senin bundan sonraki sürecine ışık tutsun diyor. Seni çok daha deneyimli bir hale getirsin diyor. Seni rehber hale getirsin. Yani geçmişte yaşadığın pişmanlıkları ya da hataları, yaşadığın ne varsa atmış olduğun yanlış bir adım da olabilir. Bunlardan pişman olmak yerine önünü bunları böyle bir rehber gibi, bir yöncü gibi çizmen gerektiğini söylüyor. Ve burayla ilgili yine bir uyarı yapıyorum. Şimdi bak maddi açıdan çok güçlü bir fırsat çıkabilir. Hatta bu fırsatın seni çok kurtaracağını düşünebilirsin. Fakat özellikle yatırım konuları, borç konuları, işte sponsorluktur, iş anlaşmasıdır, sözleşmedir gibi sakın acele karar verme diyor. Yani karşı tarafın kim olduğunu iyice araştır. Anlaşmanın koşullarını, işte bir yere bir imza atacaksan bir şey olacaksa onları iyice bir araştır, iyice oku. Koşulları, şartları iyice araştır. Riskleri iyice hesap et. Çünkü
büyük kaybediş de olabilir arkadaşlar. Hani bunlara dikkat etmediğin sürece şartları iyice oku ve gizli olan işlerden uzak durman gerekiyor diyor Koç burcu. Kısa vadede sana kazandırsa bile uzun vadede büyük kayıplar yaşayabilirsin. Evet, zaten hislerin seni yanıltmayacak. Hislerine güvenebilirsin. Ama his derken hani oradaki tutkuyu ayarlamak gerekiyor. Eğer nefsi hareket ediyorsan, o tarafta ağırlık çalışıyorsa bu seni kayba götürebilir. Ama tamamıyla dengeli bir şekilde sakin ilerlersen büyük kazançlar elde edebilirsin. Yani çok doğru bir fırsat var, doğru bir nasip var. Fakat yanlış hareket ya da yanlış şartlar yüzünden kaybedebilirsin diyor. Zaten burada büyük bir kısmınız kariyerde bir yön değişimine gideceksiniz gibi. Hani artık burada kendimi geliştiremiyorum. Burada benim için bir gelecek yok. Başka daha şartlar içerisindeyim. Başka bir şeyler yapmam lazım. Dürtüsü zaten çok artacak. Bazılarınız iş değiştirebilirsiniz. Ya da iş yapış şeklinizi değiştirebilirsiniz. Bazılarınız başka şehirde, başka ülkede yaşamayla ilgili durumlar olabilir arkadaşlar. Ve bunlarla ilgili fırsatlar çıkabilir diyor. Başka bir mesleğe geçiş yapabilirsiniz ayrıyeten. Hatta bir kısmınız ikinci bir gelir kapısı oluşturabilirsiniz. Burada yani enerjiler çok güçlü. Seni destekleyen taraf çok daha güçlü. Hatta hayallerine doğru gidebilecek bir sisteme doğru da geçiş yapabilirsin ama ani ve sert kopuşlardan uzak dur diyor. Bir anda karar vermelerden uzak dur. Attığın imzalara, adımlara çok dikkat et. Her şeyi çok iyi analiz et. Tamam mı? Hani iyice düşünmeden attığın adım sonrasında zarara uğratabilir. Hani yeni bir ortamda bile kendini çok fazla özgür hissedemeyebilirsin. Ve sonrasında pişman olabilirsin. Yani düşünmeden atacağın adımlar sonrasında sana büyük bir pişmanlık getirebilir. Sonrasında orayı da bitirmek isteyebilirsin gibi. Fikirlerine ve karar vereceğin noktalarda destek almayı ihmal etme. Sezgilerine güven, fevri hareket etme. Aşk hayatıyla ilgili şöyle bir durum var arkadaşlar. Bak burada aşkla ilgili bir pişmanlık var. Şimdi keşke zamanında öyle davranmasaydım. Keşke güvenmeseydim. Ya da işte keşke zamanında bu kişiyle birlikte olmasaydı. Şimdi burada herkes kendi ilişki durumuna göre alsın. Burada Koç burçlarının aşk hayatında bir üzüntü var. Bir pişmanlık var. Kullandığınız bir söz olabilir ya da yapmış olduğunuz yanlış bir seçim olabilir. Ya da yanlış bir kişiye güvenmiş olabilirsiniz. Bazılarınız bir ilişkiyi sonlandırıp yeni bir ilişkiye başlama kararı almış olabilirsiniz. Ama buna rağmen eskiden bir türlü kopamamış olabilirsiniz. Ve burada diyor ki aşk hayatınla ilgili sana destek olan bir kişi var. Ve bununla birlikte hayatında sana güven veren bir insan enerjisi oluşacak. Bazılarınız gerçekten özellikle yalnızsanız bu kişi benim hayalimdi, arzumdu, isteğimdi, dilediğim kişiydi diyebileceğiniz biriyle birlikte olabilirsiniz. Yani seni sakinleştirebilen, sana güven verebilen bir ilişki hayatına gelebilir. Maddi manevi olarak sana destek veren biri hayatına gelebilir. Bazı koçlar önümüzdeki 5 gün boyunca bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Yani gizlenen bir şey varsa, size anlatılmayan bir şey varsa ya da ilişkide ya da karşı tarafın senden gizlediği bir şeyler varsa bu açığa çıkabilir. Ya da başka biriyle bağlantısı olduğunu da anlayabilirsiniz bir kısmınız. Ve diyor ki uzun zamandır içinde bulunan bir şüphe yeniden gündeme gelebilir. Bir şeyi sezebilirsin, hissedebilirsin. Ama burada da yalnızca hislerine göre karar vermemek de çok önemli olacak senin için. Yani daha çok açık açık konuşmayı tercih etmen gerekiyor. Hani sadece hissettim, hayal ettim bu şekilde hareket etme diyor. Hani bir şey seziyorsan, bir durum varsa, bir şey varsa ki karşına çıkacak bu diyor. Hatta bundan dolayı da bazılarınız pişmanlık oluşturabilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Açık açık konuşmak daha iyi olacak senin için diyor. Şimdi bazılarınız için mevcut ilişkinizden tamamen çok başka ve çok farklı bir hayatınıza girebilir. Hatta bir kısmınız için bu kişi tanınmış biri olabilir, ünlü biri olabilir ya da sosyal medyada işler yapan biri olabilir. Çok sosyal, çok zeki, iletişim becerisi çok yüksek. Bazılarınız için hukukla ilgili işler yapıyor olabilir. Danışmanlıkla ilgili işler yapıyor olabilir. İletişimle ilgili işler yapıyor olabilir. İmparator. Yani yalnızlar için ve ilişkisini bitirecek olanlar için arkadaşlar bu önümüzdeki 5 gün çok kritik. Gerçekten bambaşka ve çok güçlü bir hayatınıza gelebilir diyor. Ve bu kişiden sanki çok etkilenecekmişsiniz gibi.
Ama hani sadece mesleğinden, konumundan değil. Konuşma biçimi, zekası, işte olaylara bakış şekli, olgunluğu. Bazılarınız için ise geçmişten gelen bir kişi yeniden gündemine gelebilir. Hatta bazılarınız için boşandığınız bir partner yeniden gündeminize gelebilir. Ya da bu daha çok hani boşandım tekrar bir araya geldim değil de sanki böyle geçmişte çok büyük bir aranızda eşruf bağlantısı vardı. Birbirinizi kaybettiniz ve sonra tekrar bir araya geliyorsunuz ve hızlı bir evlilik kararı alıyorsunuz gibi. Bir kısmınızda böyle bir durum var. Ve ifade edemediğiniz sözler, duygular, yaşayamadığınız ne varsa bunları yaşayabileceksiniz diyor. Açık iletişim ilişki hayatında da çok önemli. Bir kısmını zaten sorgulama sürecine geçiyorsunuz. Yani ben bu evliliği düşünüyor muyum? Bu ilişkiyi düşünüyor muyum? Bu kişi benim için doğru kişi mi? Birazcık böyle bazılarınız sanki kapanıp düşüneceksiniz gibi. Yani burada ihanete uğrayanlarınız var arkadaşlar. Koçların aşk hayatı çok karışık geldi. Yasaklar olduğu için her şeyi açık açık söyleyemiyorum pek tabii ki. Burada bazılarınızda kandırılma, aldatılma gibi durumlar olabilir. Bu noktada farklı kararlar verip farklı taraflara gitme durumlarınız olabilir. Dediğim gibi kısıtlı konuşmak zorundayız. İlişkide problem ve sıkıntı yaşayanlar birazcık uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Birlikte olduğunuz insanla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Görüşmeleri, buluşmaları, konuşmaları kesebilirsiniz. İş odaklı olabilirsiniz. Sosyal medyadan birbirinizi takip ediyorsanız iletişiminizi kesebilirsiniz. Birbirinizi takipten çıkartabilirsiniz. Bazılarınız için gerçekten bir ilişkiyi sonlandırma durumları olabilir arkadaşlar. Ama diyor ki ilişkide kontrol etmeyi bırakman gerekiyor. Eğer sen kontrol ediliyorsan çünkü bir kısmınızda da var. Tehdit, baskı, özgürlüğünün kısıtlanması. Hani bunu normalleştiren koçlar varsa orası zaten çürümüş diyor. Ve eğer bir ilişkide kendini güvende hissetmiyorsan mutlaka birinden bir destek alman gerektiğini söylüyor. Zaten burada genel olarak baktığında aşk hayatıyla ilgili çok önemli farkındalıklar yaşayabileceğin bir süreç olacak diyor. Çünkü her şeyden önce kendi değerini bileceksin. Ve kendi değerini başkalarının davranışları üzerinden ölçmemeyi anlayacaksın Koç burcu. Bazılarınızın evet korkuları var. Terk edilmeye, yalnız kalma, bir daha işte bir ilişkinin içerisinde olur muyum, olamaz mıyım gibi durumlar olabilir. Yani bakın bazılarınız sıkıntılı ilişkiyi bitiriyorsunuz. Yani aldatılıyorsanız, kandırılıyorsanız bunun açığa çıkabileceğini söylüyor. Ve eğer senin kendi içinde korkun varsa, doğru bir ilişkiyi yaşayamazsam, yalnız kalırsam, ya yine şu olursa bu olursa gibi yanlış insanlara tekrar bağlanabilme potansiyelin olabilir. Burada da buna dikkat etmen gerektiğini söylüyor. Seni gerçekten isteyen kişiye kendi değerini bildiğinde, bu şekilde hareket ettiğinde seni gerçekten isteyen kişiye doğru yönelmen gerektiğini söylüyor. Zaten yalnızlar için, yeni ilişki isteyenler için yeni kişi ihtimali çok güçlü gözüküyor arkadaşlar. Ve bu kişiye şans verdiğinde ne kadar uyumlu olduğunuzu da fark edebilirsiniz. Fil ruhu, geçmişten ders alın. Zaten geçmiş konularına az önce değinmiştik. Bakalım devam edelim. Tavşan ruhu, şanslı zamanlar diyor sevgili Koç burcu. Enerji zaten senin için güzel akmıştı. Ve güvercin ruhu, huzurlu ol. Bak şimdi gelecek olan çok güzel bir enerji var. Özellikle ne olursa olsun hayatında. Eğer çok fazla karmaşa, tartışma ya da huzursuzluk enerjisi yaşıyorsan orada ciddi anlamda toparlanması gereken bir şeyler olabilir. Fakat ne olursa olsun huzur enerjisi birazcık daha baskınsa zaten gelecek olan güzel şeylerin sessiz mesajı da olabilir sevgili Koç burcu. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.